Bazen evlenmemek lazım dostum. Bazen evlenmemek lazım net. Çünkü bazı evliliklerdeki evlilik niyeti ya da evlilik gerekçeleri en baştan problemlidir. Niyet sağlam olmazsa, gerekçeler doğru ve sağlıklı olmazsa hiçbir şeyden fayda gelmez. Mutsuzluğa mahkum eder insan kendisini. Bazıları ailelerinden kurtulmak, ailelerinden kaçmak için evlenirler. Fakat ana amaç ailelerinden kaçmak olunca, kurtulmak olunca evlendiği andan itibaren amacına ulaşmış olur. Ve ortada evlilik için bir sebep kalmaz. Ve genellikle gerisi bir kaos, gerisi problemler silsilesi. İkinci nokta, bazı insanlar sadece çocuk sahibi olmak amacıyla geçici evlilik niyetiyle evlenir. Kişi çocuk sahibi olmak için evlenir, sadece çocuk sahibi olmak için evlenir ve niyeti çocuk sahibi olduktan sonra mesela çocuk kreşe gidecek yaşa geldiğinde boşanmaktır. Karşı taraf buna bir anlam veremez ve en nihayetinde boşanmaya mecbur eder. Hem çocuk için hem karşı taraf için aynı zamanda içerisinde sahtekarlığı barındıran bir niyettir. Üçüncü olarak kişi diyelim ki cinsel tercihi hem cinsinden yanadır net olarak. Fakat geleneksel yapıdan dolayı, aile yapısından dolayı bunu %100 gizlemiştir. Gizli bir cinsel hayat yaşamaktadır. Tercihi hem cinsinden yanadır. En nihayetinde ailesine bu anlamda açık olamadığı için ve birçok başka şeyi göze alamadığı için aile baskısıyla evlenmenin eşiğine getirilir. Ve kendi durumunu bildiği halde, karşı cinse karşı bir ilgi hissetmediği halde sırf aile baskısından kurtulmak için, sırf topluma karşı görüntüyü kurtarmak için evlenenler var. Bu da sebepleri ne olursa olsun evlenilen kişiye karşı bir sahtekarlığı ve bir aldatmayı içermektedir. Ve evlendikten sonra eşinin travmalarla baş başa kalması, travmalarla psikolojisinin, hayatının alt üst olması anlamına gelir. Dördüncü olarak kişinin ağır bir bağımlılığı vardır. Buna daha sık rastlıyorum aslında. Ağır kumar bağımlılığı, ağır madde bağımlılığı var. Ve bunu kendisi normal gördüğü için bunlardan bahsetmeden biriyle evlenir ve evlenir evlenmez bağımlılıkla ilgili ne kadar hastalıklı sıkıntı varsa evlendiği kişinin bunlarla da evlenmiş olmasına sebep olur. Bu da içerisinde bir aldatma ve sahtekarlığı barındırmaktadır. Bazen de bu şu şekilde gerçekleşir. Taraflardan bir tanesi sevdiği kişinin ağır bir bağımlılığı olduğunu bilir. Ağır bir kumar bağımlılığı veya ağır bir madde bağımlısı olduğunu bilir. Fakat şöyle düşünür. Biz birbirimizi seviyoruz. Aşkımız daha büyük. Aşkımızın büyüklüğüyle evlenince ben onu düzeltirim. Evlenince onun bırakmasını sağlarım. Çünkü aşkıma güveniyorum der ve aslında kendi aşkında boğulduğunu anlar. Beşinci olarak ağır bir psikiyatrik rahatsızlığı olan, ağır bir hastalığı olan, hastalığını evlilik sürecine girdiği zamandan itibaren gizleyip, çeşitli sebeplerle gizleyip, illaki kötü niyetle de olmayabilir. Bir şekilde evleneceği kişiye yansıtmadan, onun yanında problemleri bir şekilde bypass ederek işi evliliğe kadar getirir ve nikah kıyıldıktan sonra, evlendikten sonra o ağır rahatsızlık evliliğe karabasan gibi çöker. Tabii burada ne tür hastalıklar, ne tür psikiyatrik rahatsızlıklar demek istemiyorum. Sadece şu, bekarken kendi evinde, kendi annene babana ev ortamını zehir ediyorsan, kendi kardeşlerine ev ortamını zehir edip birlikte yaşanmaz hale getiriyorsa senin yaşadığın rahatsızlık, senin yaşadığın hastalık, elbette ki bunu kimse kınayamaz. Fakat kınanacak şey bunun gizlenmesi, evleneceğin kişiye bunu yansıtmadan evlendikten sonra onu da bu hastalıkla yüz yüze bırakmak. Bu, kınadığımız bu. Yapılması gereken şey az önceki maddede olduğu gibi bunda da nikahtan önce tedaviyi tercih etmek. Tedavi olmadan evlenilmez. Bu madde bağımlısı için de geçerli, kumar bağımlısı için de geçerli, ağır bir psikiyatrik rahatsızlığı olan için de geçerli. Çünkü evlilik bir hastane kurumu değil, evlilik bir şifa kurumu değil. Tedavi olmadan evlenilmez. Aksi halde gerisi zaten mutsuzluk. Altıncı olarak farkındaysak sevgili dostum kimseye söyleyemediğimiz ama mağdur durumda olduğumuz, mazur durumda olduğumuz, aşamadığımız bir cinsel problem varsa, ilgi duymamak, arzu duymamak, sevişmek, başkasına dokunmak, başkasıyla birlikte olmak gibi yatak odasıyla ilgili alanlarda kati surette problemlerimiz olduğunu biliyorsak evlenilmez. Bunun da yolu önce tedaviden geçer.
Yedinci olarak kişi uç bir yaşam tarzına sahipse, aykırı bir yaşam tarzı varsa, yasa dışı bir hayatın içerisindeyse veya ortalama insanın kabullenemeyeceği, yadırgayacağı bir takım yaşama biçimlerine sahipse, bunların da en azından normal hayat süren insanlarla evlenmekten uzak durması gerekiyor. Veya partnerinin bu durumlarından haberdar olduğu halde tamam çok uçuk ve ağır ve toplum dışı bir yaşam sürdürüyor ve ama bizim aşkımız büyük, ben onu tanıyorum, o beni seviyor ve evlendiğimizde ben onu düzeltirim şeklindeki saf ve iyi niyetin illüzyonuna kapılmaması gerekiyor, evlenmemesi gerekiyor. Eğer evleneceğimiz kişinin özel durumlarından, hastalıklı yaşamından, problemli yaşamından haberdarsak ya evlenilmez veya mevcut durumunu bilip onu o şekilde kabul ederek ancak evlenmek mümkün olabilir. 8. olarak evleneyim mi, evlenmeyeyim mi, aman canım neyse bir deneyeyim olmazsa boşanırım şeklindeki eksik bir yaklaşımla evlenilmez. Deneme tahtası değildir bir başkasının hayatı. Evlilik çocuk oyuncağı değildir. Eminsen, netsen bir evliliğin sorumluluğunu taşımaya, bir başkasıyla beraber yaşamaya bir ömür kendini hazır hissetmiyorsan denemeyeceksin. Çünkü evlilik deneme tahtası değil. Deneyeyim olmazsa boşanırım bozuk bir niyettir. Eksik bir gerekçedir. Evlenilmez. Elbette ki güzel niyetlerle, güzel bir yuva kurmak niyetiyle ve amacıyla başlarsın ama sonrasından ortaya çıkan bir sürü sorunla ayrılmak zorunda kalırsın, boşanmak zorunda kalırsın. Boşanmak da bir şifa yoludur. Benim kastettiğim en başta eksik ve bozuk ve yanlış gerekçe ve niyetlerle evlenilmemesi. Öteki türlü kader, şans. Örneklerin hepsini yıllar içerisinde danışanlarımda, terapilerimde görerek, süzerek aslında oluşturduğum maddeler. Özetle sevgili dostum, evlilik elbette ki kutsal. Bir aile sahibi olmak, bir aile kurmak olağanüstü, büyülü bir şey. Fakat taraflardan bir tanesinin mutsuzluğuna, taraflardan bir tanesinin travmalarla baş başa kalmasına rağmen tek kişinin gizli niyetleriyle, tek kişinin kendine özgü gerekçeleriyle bazı yönlerini gizleyerek daha evlenmeden partnerini aldatmış olarak, sahtekarlık yapmış olarak hayatını birleştirmemesi, böyle bir evlilik yapmaması gerekiyor. Çünkü evlilikten muradımız sağlıklı nesilleri yetiştirmek, güzel bir aile kurmak ve mutlu olmak. Allah denginize ve iyilere denk getirsin ki güzellik olsun.